Merhabalar, Tarkan Özvardar ben. Bugün ırklar köşemizde Golden Retriever'ları inceleyeceğiz ve anlatacağız. Biliyorsunuz tüm dünyada en popüler köpek ırklarının arasında ilk üçte olan köpek ırkı. Türkiye'de de oldukça yaygın bir ırk. Hepimiz yaşadığımız bölgelerde mutlaka Golden Retriever'larla karşılaşırız. Köpek besleyenlerinin en çok tercih ettiği ırklardan bir tanesi. Neden bu köpek bu kadar çok tercih ediliyor? Bu ırk neden bu kadar fazla seviliyor? Bunlardan da bahsedeceğiz. İlk önce tabii ki biraz tarihçesinden ve bu ırkın fiziksel özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu ırkın kökeni Büyük Britanya, yani İngiltere, Galler, o bölge, doğduğu yerler bu ırkın ve tabii ki bu ırkın oluşumundaki ilk hedef maalesef avcılık. Yani avcılığa bağlı olarak, avcılık hedefli olarak üretilen köpekler, genellikle de su kuşlarının avlanmasında kullanılmak hedefli üretilmiş köpekler. Bunun sebebi de, yani günümüzde de hala bu anlamda kullanılıyorlar. Bunun sebebi de kürklerinin yapısı, iyi yüzebilmeleri, kürklerinin su geçirmez yapıda olması ve sudan çok fazla korkmayan bir ırk olması, tabii ki burnunun çok kuvvetli olması, burun reseptörlerinin ve buna bağlı olarak da koku alma duyusunun yüksekliğine bağlı olarak. Ama tabii Golden Retriever'lar günümüzde sadece bu mantıkta kullanılmıyor artık. Yani av köpeği olarak kullanılmıyorlar. Aynı zamanda companion dog olarak, arkadaş köpek olarak, evlerimizde bize arkadaş olması hedefi olarak da Golden Retriever'lar çok tercih ediliyor. Niçin? Çünkü Golden Retriever'lar son derece yumuşak başlı, oyuncu, adaptasyonu güçlü, toleransı yüksek köpekler olması ve buna bağlı olarak da şehir yaşantısına ve ev yaşantısına kolay adaptif algı şekillendirebilmesine bağlı olarak Golden Retriever'lar aynı zamanda tabii ki fiziksel olarak da son derece güzel fiziğe sahip, çok sevimli görüntüleri olan, çok sempatik görüntüleri olan bir ırk. Buna bağlı olarak da günümüzde çok fazla tercih ediliyor Golden Retriever'lar, ama tabii fiziksel özelliklerini biraz bilmek gerekiyor. Aslında Golden Retriever'lar büyük ırk köpekler sınıflandırılmasında geçen köpeklerdir. Sınıflandırma olarak büyük ırk köpek olarak geçerler. Bana kalırsa medium size, ortalama büyüklükteki köpekler, ama sınıflandırmada büyük ırk köpek olarak geçiyorlar ve bu ırkın dişilerinin ağırlıkları 30-35 kiloya ulaşabiliyor. Türkiye'de çok daha yüksek kilolarda görüyoruz. Bunun sebebi de yanlış besleme ve bu ırkın obeziteye yatkınlığının yüksek olması. Erkek köpekler 35-40 kilo ağırlığa ulaşabiliyorlar ve dişilerde yükseklik 58-63 santimlere ulaşabiliyor, 61-63 ve erkeklerde ulaşabildikleri omuz yükseklikleri bu ırkın. Ayrıca dediğim gibi tüy yapısı, soğuğa ve sıcağa toleranslı tüy yapısına sahipler. Yüksek kalitede undercoat'u, yani alt tüy yapısı olan köpekler, dolayısıyla da suya çok dayanıklılar. Çünkü alt tüy yapısı özellikle köpeğin tenine suyun işlemesine engel olacak nitelikte vücudunu koruyabilme kapasitesi var alt tüy yapısının. Tabii ki alt tüy yapısı yoğun olduğu için tüyleri bakım isteyen bir ırk, düzenli taranması gerekli olan bir ırk Golden Retriever'lar. Karakteristik özellikleri, en tipik karakteristik özellikleri hem eğitilebilirliklerinin yüksek olması, işbirliğini çok seven köpekler olması, tolerans eşiklerinin çok yüksek olması, yani toleranslı köpek olmaları ve agresyon ihtimalleri düşük olan köpekler olmalı. Fakat Türkiye'de maalesef kontrolsüz bir üretim söz konusu olduğu için, popüler olmasına bağlı arz-talep ilişkileri açısından incelediğimizde bu ırkın gereksiz şekilde suistimale uğradığı ve popülariteye bağlı olarak bir seri üretimin söz konusu olduğunu gözlemleyebiliyoruz ve buna bağlı olarak, kontrolsüz üretimlere bağlı olarak bu hayvancıklar maalesef bir sürü genetik hastalık taşıyorlar. Bir sürü davranış problemli, genetik olarak davranış problemi edinmeye yatkın bireyler üretiliyor Türkiye'de sırf popüler olmasına bağlı olarak maalesef ve bizde istatistikler gösteriyor ki çok yüksek oranda genetik olarak deformasyonlu Golden Retriever'ların her gün birileri tarafından sahiplendiği ve sahiplendirildiği ve üretiminin devam ettiği. Bu ırk bu özelliklerin dışında aynı zamanda çok iyi görev köpeği. Ne gibi? Özellikle dedektör köpek konusunda emniyet birimlerinin tercih ettiği köpeklerden biri. Bomba, mayın ve narkotik dedektör olarak kullanılabiliyor. Tüm dünyada arama kurtarma faaliyetlerinde, iz takibi faaliyetlerinde yoğun olarak kullanılan bir ırk. İyi bir koruma köpeği değil, yapısına bağlı olarak zaten tüm anlattığım şeylerden siz de bunu rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Bu hayvan çok toleranslı ve insanlarla komünikasyonu seven, türdeş ve tür dışı sosyalizasyonları genellikle doğru oluşturulduğunda çok yüksek toleranslı olabilen köpekler olduğu için koruma programı konusunda kesinlikle tercih edilmemesi gereken
köpekler. Özellikle bu ırkı edinmek isteyen kişi korunmayla ilgili bir endişesi varsa kesinlikle bu ırka yönelmemesini tavsiye ediyoruz. Tabii Golden Retriever'ı sadece popülaritesi yüzünden edinip ondan sonra da sokaklara terk eden ya da barınaklara terk eden çok insan var. Bugün Türkiye'de barınaklara gittiğinizde onlarca Golden Retriever'ı terk edilmiş şekilde, barınakta kaderlerine terk edilmiş şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Bu ırk tüm köpeklerde olduğu gibi son derece duygusal, dirsek temasını çok seven bir ırk. Dolayısıyla terk edilmek, aile değişmesi, sahip değişmesi bu ırkta birçok davranış probleminin başta separatif anksiyete yani ayrılık hezeyağını, ayrılık endişesi olmak üzere birçok davranış problemini tetikleyebiliyor. Bu ırkın handikaplı taraflarından bahsedeceğim. Genetik olarak popülaritesine bağlı, genetik olarak birçok hastalığa maalesef yatkınlığı olan bir ırk. Özellikle kalça displasi, kalça çıkıklığına yatkınlığı yüksek. Dolayısıyla bu ırka sahip olan kişilerin 7. 8. ay civarında köpeklerinin mutlaka veteriner hekimleri tarafından kalça filmlerinin ve dirsek filmlerinin dirsek displasisine de dirsek çıkıklığına da yatkınlıkları yüksek ve genetik geçişli hastalıklar bunlar. Dolayısıyla bu yönden mutlaka kontrol ettirmelerini tavsiye ederim. Bunun haricinde böbrek fonksiyon bozukluklarına yatkınlıkları çok yüksek. Özellikle de deri problemlerine, dermatozlara yatkınlığı çok yüksek bir ırk ve en başta da söylediğim gibi obeziteye yatkınlığı yüksek, kolay kilo alabilen, kolay yağlanabilen bir ırk. O yüzden beslenmesine ve diyetine, aynı zamanda da egzersizine çok dikkat etmek gerekiyor bu ırkın. Yine son dönemlerde, özellikle son 15 yıl içerisinde popülaritenin artmasına bağlı olarak bu ırkta kanser çeşitlerine yakalanma olasılığının çok yüksek olduğunu tespit ediyoruz. Dolayısıyla da köpeğinizin özellikle fiziksel muayenesinde hayvan sahiplerinin tedirgin edici, daha önceden olmayan bir takım şişlikler, bir takım oluşumlarla karşılaşması halinde mutlaka veteriner hekimine başvurmasını tavsiye ediyorum. Çünkü erken dönemde tanı olduğu zaman ilerleyen dönemlerde yaşam kalitesini yükseltmek mümkün. Tıpkı insanda olduğu gibi köpeklerde de kansere karşı yapılan birçok uygulama var. Kemoterapi, radyoterapi aynı şekilde köpeklere de uygulanabiliyor. Dolayısıyla bir Golden Retriever sahibiyseniz mutlaka sağlık açısından oluşabilecek problemleri göz ardı etmemek ve bu konuda sürekli alert olmak gerekiyor. Ve yine son olarak şunu söylemek istiyorum. Sadece popüler olduğu için, sadece fiziksel olarak beğendiğiniz için bir köpek edinmek doğru bir mantık değil. Sonuçta fiziksel özellikleri ve görüntüsü ne olursa olsun o bir canlı, sizin sorumluluğunuz olacak. Bu sorumluluğu alabilecekseniz bir köpek edinin. Eğer bu sorumluluğa hazır değilseniz, tıpkı insanda olduğu gibi insan yavrusunu, yani bir bebek sahibi olacakken de bunları düşünüyorsunuz. Aynı şeyi köpek edinirken de düşünmenizi tavsiye ediyorum. Asla bu sorumluluğu alamayacak insanların köpek almaması gerekli olduğunu düşünüyorum.